başımı yakalayamadım. Tek kişilik dev kadro. Bence doludan dolayı kaza yaptı onlar. Hala Tolga yok. Dedim bak sinirli hiçbir şey olmaz. Evet. Abi dedi geliyorum oraya dedim sıkıntı yok. Çünkü dün akşam karavanımıza fare girdi. Fare girdi. Fare girdi. Fare girdi. Yağmura girdik derken yeni olmuş galiba. İleride de başka bir şey var. Tırları durdurmuşlar bak orada polis. Cenaze arabası var. Şimdi bizi geçen cenaze arabası önümüzde. Dolu da arttı iyice. Yan tarafa bak dolu yağmış hep. Merhaba dostlar, dolu yağışının ortasında kaldık. Evet, yağmura geliyoruz derken bulutların altında bir anda dolu yağmaya başladı ve her yer bembeyaz yan taraflar falan ve maalesef yolda bir kaza olmuş. Karşı Baksana bir yol araç. doludan kapandı yol. Kar gibi ya. Baksana. Polis jandarma falan var. Burayı kapatıyor. Değil mi? Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlara. Biz yola devam ediyoruz. Yer net gözüküyor mu bilmiyorum ama yer direkt doluyla kaplı. Valla cenaze aracı falan geldi. Herhalde ölü var. Allah rahmet eylesin. Çok kötü. Yollarda maalesef böyle şeylerle karşılaşmak. Evet. Allah korusun herkesi. Aynen. Ama yani bir saniye. Ambulansın olduğu yerde bir yandan çarpılmış araba vardı ve neredeyse 700-800 metre ileride takla atmış bir araba vardı. Muhtemelen çok sürat var ki o araba oradan oraya kadar gidebilmiş. Her zaman söylüyoruz sürat felaket gerçekten çünkü kontrol edilemez bir hale geliyor böyle durumlarda ya da ani olaylarda. O yüzden sürat yapmayın, trafik kurallarına uyun. Bu bölgede kazalara en büyük sebebiyet bence hayvanlar. Çok başıboşlar. Sırf bu yüzden bile çok dikkatli gezmek lazım. Allah'ım nasıl akıyor? Ben canım ne olur ne olur. Yola bak yola. Burada da bir araç aşağıya gitti. O zaman doludan falan herhalde değil mi? Kötü hava şartlarından. Çok acele ediyorlar. Arkasında Evet. hemen bulutların altından kurtuluyoruz sanki. Aynen öyle. O açıklığa doğru döneceğiz. Şu güneşe doğru gideceğiz. Şurası var ya. Aha. Sol taraf. Evet, Kars'tan ayrıldık. Arda, merhaba. Biz geldik. Merhaba. Daha gelemedik gerçi. Çıldır tarafına doğru gidiyoruz. Ben size söyleyeyim. Çıldır Gölü'ne gidiyoruz. Ama Çıldır Gölü de Ardahan'da. Evet. Ama daha Ardahan merkeze gitmedik Evet, yani. O anlamda. merkeze gitmedik daha. Bu arada buralar inanılmaz soğuk. Yani 7 dereceler. Boğazlı kazak giydim. Şöyle, Van'dan önce Hasankeyf'ten itibaren 2 gün güneş gördüysek arkasından hemen 10 derecenin altında havalara geri döndük. Burada da aynı şey oldu. Buradan önce Ağrı tarafındayken hava çok sıcaktı. Biraz ilerledik ve 2 gün görebildik tekrar o sıcak havayı. Tekrar boğazlı kazaklara geri döndük. Yazlıklarımı çıkartmadım bile çünkü sürekli hava soğuyor bu taraflarda. Ya şöyle söyleyeyim, önümüzdeki 1-2 gün gece -2 dereceye kadar düşecek sıcaklıklar bu bölgede. Evet. Yani ülkenin birçok yeri bahar
bahara merhaba derken biz kıştan kurtaramadık kendimizi hala. Ve Mayıs'tayız şu anda. Tabii siz videoyu sanırım bir ay sonra falan izleyeceksiniz. Ama gerçekten Mayıs için bile çok soğuk bence. Bir de bir önceki videoda kaldığımız yerde Kars'ta gençlerle konuştuk. Bu sene buralarda kış olmamış aslında. Değil mi? Öyle dediler. Kar yağmamış mesela Kars'a falan ama hala soğuk. Soğukluğu var. Çok soğuk ve yağmurdan kurtardık kendimizi. Yağmur arkamızda kaldı. Evet. Yağmur dolu hep beraber. Kazalar. 3 kaza gördük 10 dakika içinde. Allah korusun. Çok kötü ya. Dikkat etmekte fayda var. Yolda olan tüm dostlara Allah kolaylık versin. Çıldır Gölü'nün etrafında dolanıyorlardı. Konaklayacak yer arıyorlardı. Evet. Kuşlarla birlikte yolculuk ediyoruz. Dışarısı çok soğuk. Aşırı. Bayağı camı açtık şimdi Tolga o taraftan çeksin diye. Bayağı buz esiyor dışarısı ya. Ardahan il sınırı. Evet. Kıyı ve sınır şeridi turumuzun Ardahan etabına üşüyerek geldik. Gerçekten çok soğuk esti ama ya. Evet. Bu camı açmayacaktım. Ya çok soğuk. 7 dereceler falan. Bir de bugün hava patlak. Allah. Ay. Söylerken üşüdüm. Akçakale Adası. Ada üzerinde bir yer bulmayı umuyoruz. Tabii geçebilirsek. Geçebilirsek evet. Ay tavuk geldi. Manyak karavana atladı. Aa. Deli tavuk. Tüh yakalayamadım. Yol o kadar çamur ki yanlaya yanlaya gittik. Dikkat et. Direk var. Bayağı yan döndük. Bence hiç daha da girme oralara aşkım. Anam. Nasıl kaydık öyle? Yanlaya yanlaya kaybolduk. Geçtiğimiz yoldan geri çıkamadık. Şuradaki tekerlek izleri hep bizim. Biraz battık gibi sanki. Resmen battık. Evet. Vallahi resmen battık yani.
Şurası battığımız yer. Neyse ki çok kirlenmeden kurtardık. Tebrik ederim. Rica ederim. Çok kirlenmeden. Üstümüz başımız çamur olacak dedim burada bayağı ama. Hayır hiçbir şey olmaz. Paletlerimiz var. O yüzden can kurtarıcı onlar. Şimdi ben buradan şuradaki bir düzlük var ya. Hı hı. Oraya kadar devam ediyorum. Tamam. Biraz tekerleklerdeki çamurları atlayayım. Sonra bunları almaya geleceğim. Tamam. Bak. Şuradaki yolu fark ettin mi? Evet. Tam karşımızdaki de çamur ama sağ taraftaki değil. Bence yeşilliğin ortasında falan. Bak şurada taş var bir tane tam Evet. uçta. Gördün mü? Tamam. Orası indiğimiz yol. Senin gösterdiğin. Öyle mi? Evet. Şuradan geldik. Biz bu tarafa böyle döndük. döndük. Orası ana yol. Ana gidiş. Orada duramayız. Ay kim gelmiş. Yavaş çamurlara gitme buraya. Hayır, sakın çamurlara gitme. Koş. Tolga'ya koş, hayır. Koş. Evet, balçık toprak, Yağmur. yağmur. Zaten tahmin etmiştik buraya girmeden önce. Acaba boş alanlar suyu çekmiş midir? Çünkü çok ıslak yerler vardı. Of, ne çamurlu olmuş. Tekerlekler bayağı temizlendi sen giderken. Evet. Yedek suyumuz var neyse, bunları biraz kuruyunca temizleyebiliriz. Yağmur yağmazsa üstümüze bir daha. Ya, göl var aşkım. Ha, gölde. Max çamurlara girme sakın. Tek kişilik dev kadro. Tütü maşallah. Ya da arabayla gidebiliriz ya. Sen bilirsin. İstersen bir yürüyüp bakalım şu uç tarafta nereye park edebiliriz. Renkler nasıl güzel canlı gözüküyor ya. Mutlu bir çocuk. Koşturacak yeri var burada bir sürü. Instagram'da da YouTube videolarında da Max hep tasmayla görüldüğü için genellikle çok soruyorlar Max'i tasmasız bırakıyor musunuz diye. Buraya gel. Böyle yerlerde bu kadar özgür kalabiliyor. Etrafta başka insanlar yoksa, başka hayvanlar yoksa genelde serbest. Yalnız Etrafımızda komple kara bulutlar dönüyor. Ama şansımıza bulunduğumuz yer güneş şu anda. Biraz zor oldu ama yine güzel bir manzara bulduk. ya o kadar zor olmadı. O kadar zor olmadı canım ama ben hiç böyle bir yerde batmayı beklemediğim için bir şaşkınlık yaşadım açıkçası. Ben tahmin ediyordum. O ilk kaydığın an vardı ya, çekemedim. Yaptık. Yan döndük direkt yolda. Ben geri dönüşte aynı yerden geçeceğiz ve oralarda kaymamıştık aslında. O yüzden oradan geçebiliriz diye düşündüm ama bizim arkamızdan geçen araba da ezdi tabii orayı. Biz oradan aşağı inerken oranın balçık olduğunu ben fark ettim zaten. Hafif bir yanladı ufak ufak. Çime çıkmaya çalışınca da zaten Yan ufaktan döndük. başladı yanlamaya. Çıkışta oradan çıkmayacaktım aslında. Direkt çimlerin arasından gelecektim ama dedim hadi şimdi çimleri ezmeyeyim. Evet. Sırf o yüzden aynı yola girdim. Yoksa yapmazdım onu. Olsun, O çabuk sıkıntı çıktık değil neyse işte. ki. Bu tür olaylar için yanınızda palet varsa gördüğünüz gibi kurtuluyorsunuz. Ama palet olmamış olsaydı giden arabadan da yardım istemek hiçbir şey anlam ifade etmiyordu. Evet. Çünkü o da kendini kurtaramaz. Köye gidip traktör çağırmanız lazım. Maalesef. O da şu devirde
minimum 800 ila 1000 liranıza mal olur. Aynen öyle. Neyse böyle durumlarda sakin kalmak en önemlisi aslında. Tabii tabii. Çok güzel dağ manzarası ya. Yağmur atmaya başladı bu arada. Evet. Dağlar, çimenlikler, gökyüzü hepsi apayrı renkte. Çok güzel gözüküyor. Onları bence direkt yağmur yıkasın. Ve hızlandı yağmur. Kaçalım. Tatlı içecek. Bu çocuk uyanıklık yapıp erkenden kaçtı içeriye. İlk domlalarla Max içeriye kaçtı. Max uyanık. Ben diyorum hep Max kendine uyanık. Max'i suyun yerine koyayım. Hazırlayayım hemen. Bir şey diyeceğim. Evet. Bence bir kahveyi hak ettim ben. Sen bir kahveyi, yanına belki bir tatlıyı falan her şeyi hak ettim bence. Ben hiç elimi bile sürmedim. Şundan Dışarıdaki çamuru görünce şey düşünmüştüm. Acaba üstümüzü değiştirsek de kirlilerden bir şey falan mı giysek diye o kadar kirleneceğimizi düşünüyordum yani. Allah. Ya ben Senin montunu banyoya astım. ufak ufak dolu atıyor mini mini. Evet, tam zamanında O- geçtik oradan. O altın doludan geldik ya bu tarafa. Bence o bulut buraya Evet, geliyor. peşimizden bu tarafa geliyor. Şimdi Ben o zaman bir su koyayım kahve için. Filtre kahve mi istiyorsun? valla Ama olur. Türk kahvemiz az var çünkü. Evet, filtre yapalım. Ve burada market bulamayacağımızı hiç düşünmemiştim. Ben de hiç düşünmedim ya. Haritadan baktığımda bayağı büyük bir yer gibi geliyordu. Yani Yollu'da da hiçbir yer yoktu. Ekmek yapacağız bu akşama mecburen değil mi? Oo, videomuz %67 olmuş. Aa, iyi Vallahi bari. maşallah güzel yüklemiş yolda. Kim burada da full çekiyor. Evet çekiyor. İyi, güzel. Koyalım. Tam zamanında kaçtık. Ben şunu şöyle kenara çekeyim de şurada manzarayı göreyim. Olur. Yalnız bak, bilinçsiz bir sürücü olmuş olsa Ben olsam hani orada asılacak gaza Evet. oya Tabii bitirecek canım. orayı. Yani toprak o kadar yumuşak ki gezerken bile, ya üstünden geçerken bile bozdu orayı. Hamle yapmaya gerek kalmadan. Şuralara bir de çamur gelmiş alta, gördün mü bak. Evet. Şeyin camın altına vurmuş. Ama şeyde o içeride böyle hareket ettin ya hızlı. Arka tekerlekleri temizledi. Önlerde zaten o kadar yoktu. Onlar hemen kurtardın ya. Arka o ileri Arka geri sardı. ileri geri yaptım ya, orada sardı onları o. Köyde nasıl market? Lokanta var köyde ya. Balık lokantası var ama market yok. Neyse yaparız bir şeyler. Farklı bir ekmek deneriz. Keçi bacağı yaparız ya. Kaç gündür Keçi diyoruz bacağı zaten. yapamayız, yoğurdumuz yok. Ah be. Ama Cengiz abi demişti ya, bizim hanım şeyle yapıyor, sodayla yapıyor diye. Sodamız var. Var, sodayla deneriz. O zaman bu akşam keçi bacağı ve patates salatası yapalım. Yanında Bir da gün de bir çay makarnayla demleriz. geçiririz. 2 gün kalırız. Ya ekmek yaparım canım, unumuz var. Hatta geçen yaptığım ekmek çok dolu doluydu, güzel değildi. Bizim sevdiğimiz ekmekler gibi değildi. Evet. Pizza hamurundan ekmek yapsam. Yaptığım pizza var ya, Hı. o pizza hamurunu biliyorsun nasıl yumuşacık oluyor. Evet, pizza yap. Pizza da yapabilirim ama sabah kahvaltı için ekmek diye düşündüm. Sabah da Olmuş. akıtma yaparız. Akıtmalık ya, yapılır be ya. Alternatif çok. Yaparız, unumuz var, süt de var. Yaparız bir şeyler. Vay be. Bugün çok aksiyonlu bir gün oldu. Kazalar, dolu. Ya o dolu nasıl kazalar çok yağdı ya? kötüydü ya. Bence doludan dolayı kaza yaptı onlar. Çünkü biz oraya tam o ilk kazayı gördükten sonraki alanda kar gibiydi yan taraf falan. Yol da öyleydi zaten. Ve hala yağıyordu. Saat kaç olmuş? Bakayım. 13.31. Max yürürken tuvaletini yaptın mı, gördün mü? Ben görmedim. Ben de görmedim yaptığını. Koşturdu sadece ama. Hiçbir şey yaparız, onu indiririm bir yapsın çişini kakısını. Bir araba daha gidiyor. Hayır, o yoldan gitme. Tam ağaçların oradan geçiyor. Oradan geçerse batacak bizim battığımız yere.
Oradan göremezsin, bu taraftan gözüküyor ağaçların Allah arasında. kurtarırız. 500 kağıt. Ha gördüm. Vallahi inat etti Aha, gidiyor. baktım. O suya benziyor ama. Su evet de. Ha, Biz 4x4 biraz oyduk canım. bazı yerlerini ya. Yok canım, hiç oymamız yok. Şuraya koyayım, şunu şöyle yapayım. Oh Şöyle alayım. oh. Max sana yer kalmadı mı? Tolga sana hazırlıyor sandın değil mi? Bir heyecan yapsan oraya açarken. Diğer eşek sıpam, boklu velet. Soktu kafasını bir yer. Şuraya bak. Yine kuru yerlermiş de. Pis çocuk. Pis. Max seni göle atıp gölde yıkayalım mı? Ha? Göle atalım mı seni? Başka türlü seni bayağı bir suya basmak lazım. Çitilememiz lazım. Evet. Senin Dynes cekete teklif gelmiş. Ne kadar? 8.000 lira. Kaç yazmışız? 25 yaparsanız hem kaskı hem ceketi almak istiyorum demiş. 25 ikisi için çok ucuz bir rakam ya. Kask 19, 20 zaten de. 8 ötekisi. 28, 25 diyor. Aslında çok fazla Fena bir şey değilmiş. değil. Evet. 25'in kesintisi ne olacak? 2-3 olacak mı? Yok. Mesela 19.950'nin kesintisiyle birlikte 18.600'e geliyor. Belli bir miktardan sonra çok fazla almıyor kesintiyi. Sabitliyor rakamı. Olabilir, sen bilirsin. Benim kaskla benim montu diyor değil Senin mi? kaskı senin mont. Olabilir. Hoppa. Yalnız yağmur mağmur dedik. Yağda esti geçti işte. Güneş Yağmurda açtı. kahve keyfi yapacaktık güya. Ama Kaçırdık. karşı taraf kapalı. Yok gelecek yine belli. Ben de kurabiye açayım. Olur. Sanki şu tepeye yeni kar yağmış gibi gözüküyor ya. Evet, üstte yeni yağmış. Değil mi? Evet. Bak şuraya da yeni yağmış. Tabii ben çekim yapıyorum diye size 2 saattir konuşuyorum. Şu paletleri çıkartmak için çıktım dışarıya. Ama gökkuşağını gördüm. Hemen içeriden kamerayı aldım. Hesapta çekim yapıyorum ama çekim yapmıyormuşum meğersem. Çok güzel görünüyor bu. Şu tarafın renkleri çok canlı duruyor. Şu tarafın. Şu taraf biraz daha silik. Vay be. Akçakale köyü arka taraf. Akçakale köyünü şu anda bir gökkuşağı sardı. Çok güzel görünüyor. Yağmur atıştırıyor hala. Ama hava yükseldi. Vay be, çok güzel denk geldik. Gülden de muhtemelen öteki taraftan gördü, oradan seyrediyor. Max'e tabi acaba Tolga beni dışarı çıkartır mı diye buradan bakıyor. Bakıyorum. Tabii ki bu cam açılmış. Bu cam açılmış. Biraz sönükleşti ama. Ya ben de kamerayı alıp çıktım. Konuşuyorum. Çekmemiş misin? Çekmemişim meğersem. Sonra bir daha kayıt aldım. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Evet ama silikleşti. Evet. Çok güzel yakaladım ama. Şu tarafta çok güzel bulutlar. Evet. Ama soğuk. Yok be, çok soğuk değil. Ya. Az önce titreye titreye gezdik. O biraz önceydi. Çok geri gitme, taşlar var. Güzel manzaralarda bugün. Müthiş bir yer. Gerçekten çok güzel. İyi ki bu tarafa dönmüşüz. Gölün öbür tarafına gitmemişiz. Değil mi? Hadi gel artık üşüme. Geleceğim. Next. Geleceğim dışarı. Neyse önde bekle. Allah.
Nasıl Yok geleyim kuzum diyor. ya. Buradan nasıl gelebilirim Tolga diyor. Kandırma Buradan Tolga nasıl çocuğu. gelebilirim? Gidebilir Geleceğim misin dışarı. oradan Max? Dur. Gidebilir misin? Gözüme kirpik kaçıyor dur. Gel desen gelir zaten. Tabii Hiç canım. beklemez yani. Hiç beklemez. Olmaz, hem de camdan eşek çıkılmaz. sıpası. Gel alayım seni hadi oradan. Kapıdan Oradan git. alayım, kapıdan Öne alayım. geç. Geç. Aferin sana. Az önce üşüyoruz diye soba yakmıştık. Yağmurlar, rüzgarlar. Şimdi öyle bir güneş açtı ki yaz Kapıyı geldi açtık. tekrar. Bayağı sobayı yaktık az önce. Gündüz uzun zamandır soba yakmamıştık değil mi? Evet. Akşam güneş. Madem güneş açtı hemen bir drone uçuralım. Çünkü yağmur var sonra. Evet. Fırsat bu fırsat. Yakalamışken. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, no I'm doing Deniz sesi ne güzel geliyor. Sen drone uçururken ben de şey yapayım o zaman. Patatesleri falan koyayım, olur mu artık? Yavaş yavaş hamur işi falan. Evet, geri geldim tekrar. Şu patateslerimiz ne durumda bir bakalım. Şimdi ben tam yemek yapmaya başlamıştım. Bizim peşimizden ileriye doğru giden bir araç vardı. Oradaki çift geldi ve onlar da batmışlar maalesef. Tolga paletleri alıp onlara yardıma gitti. Biz de biraz sohbet ettik arkadaşlar. Şimdi yemeğe devam. Patatesler bayağı pişmiş ama üstte kalanlar pişmemiş. O yüzden onlar devam edecekler biraz daha kaynamaya. O arada ben de hamur işini yapmaya başlayayım bari. Ne oldu? Ne duydun? Kimse yok. Kimse gelmedi. Tolga yardım ediyor daha oradakilere. Senin kulaklarını yerim çocuk.
Tolga araca yardım etmeye gidelim. Neredeyse 1 saat oldu. Ama fena batmışlar demek ki hala gelemedi. Tabii ki pes etmek gibi bir özelliğimiz son raddeye kadar olmadığı için muhtemelen onları kurtarmaya uğraşacak. Artık umudu kalmayana kadar orada devam edecek gibi gözüküyor. Ama merak etmeye başladım. Birazdan ben gidip bakayım bari. Hazır. Ve hala Tolga yok. Valla Tolga kayıplarda. Şunları soyayım da hamura başlamadan önce gidip bakayım bari. Yok mu hala kuzum? Gelmiyor mu Tolga? Şu tarafa çekeyim. Hala mı gelmiyor ya? Allah Allah. Max de 4 dönüyor içeride. Bir öne geçiyor, bir buraya geliyor, cama bakıyor. Hamuru yapsam mı? Yoksa Tolga'ya mı baksam? Bilemiyorum. Saat kaç olmuş? Saat 7 olmuş. Hava kararmaya başladı. Hamuru da yapmam lazım. Tolga'yı da merak ediyorum. Çünkü Tolga'nın telefonu burada. Normalde bu tarifi yoğurtla yapıyoruz. Ama yoğurdumuz da yok. Ama takipçilerimizden Cengiz abi sağ olsun daha önce bu tarifi yaptığımda onların sodayla yaptığını söylemişti. Ve biz de bu sefer sodayla deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak sodayla. Kabartma tozu. Çok az bir karbonat. Tuz en son. Soda. Soda, kabartma tozu, karbonat karışımı böyle köpürdüm. Tuzu koymuyorum çünkü öyle hamur işi yaparken tuzu en son ekleyince daha güzel kabarıyor. Ne kadar un koyacağım bilmiyorum. Kıvamına göre bakacağız. Ve Tolga geldi. Az kalsın ben gelecektim. Ay ellere bak. Aşkım. Ne yaptın? Çıkmadılar mı? Çıktı ya, nasıl Var çıkmadı? mı? Ama Duymadım nereye ayak girmişler sesini biliyor de. musun? Ağaçlar vardı ya. Hı hı. Ağaçlardan içeri girmiş. Dere kenarına böyle basamak basamak. Eyvah. Buradaki basamaktan içeri kaydırmış arabayı. Eyvah. 2 tane ağacın arasına girmiş. Sanki park etmiş oraya. Hareket ediyoruz, araba kayıyor. Var ya. Aa, ben de gelecektim Of. artık. Hamuru dedim bir karayım da. O çünkü saat geç olmadan En son bir hamle. Dedim bak sinirli hiçbir şey olmaz. sinirlenmeye Sakin, başladı sakin. tabii. Bir saati geçti sen gidelim. Öncesinde de Sakin, uğraşmışlar. sakin. Bir de kamp yapmaya gelmişler. Çadır madır. Aa, Yağmur yağıyor diye girmişler oraya. eyvah. Ondan sonra böyle yamaçtan çıkarttık arabayı. Allah helal olsun. Çok yoruldum ama. Billahi Var ya ya. aşırı yoruldum. Ne yaptılar? Gittiler mi oradalar mı? Arabayı toparlıyorlardı. Arabada ne varsa indirmişler aşağıya. Üstümde batmış. Evet. Abi dedi geliyorum oraya, dedim sıkıntı yok. Allah razı olsun diyor. Dedim olsun oğlum, bugün dedim sana, yarın dedim bana. Aynen öyle tek başlarına. Ya şöyle az önce bahsetmedim ben. Onlar geldiklerinde çekimdeydik ama. Bu ne? Aa kafanda kocaman bir çamur parçası var. Daha yeni duş almıştım. Bu akşam duş. Kocaman bir çamur parçası yapışmış saçına. Tüh. Bebasları çalıştırmaya başlayalım. Soba değil de bu akşam duş yap. Arkadaşlar batmışlar. Bizim battığımız yerde bizi görmüşler. İnşallah batmazlar falan diye konuşmuşlar. Burada kızla konuştuk. Traktör çağırmışlar. Traktör halatsız gelmiş. Ufak bir ince bir iple gelmiş ve kurtaramamış. Onlar da bize yardıma çağırmaya geldiler. Halat var mı diye geldiler. Evet halat var mı diye geldiler aslında ama Tolga ben Ya hallederim ben de şey dedim. Ay, şimdi şundan sonra şey yaptım. Hani traktör halatla gelmiyorsa bir sıkıntı var Tabii demektir. Yani. Ondan sonra hani halatla olmayacak demek o iş. Aynen öyle. Dedim bir göreyim. Ben bu kadar battıklarını bilmiyordum ama. Tahmin ettim. Bu kadar uzun sürünce tahmin ettim. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Niye dip dibe mi olmak zorunda mıyız biz seninle? Seni bekliyoruz biz 1,5 saattir. Ne yapsın çocuk? Hemen yapıştı yanına. Arkadaşlar kurtuldular. Evet. Geldiler, teşekkür ettiler. Ekmeğimiz yoktu Evet, biliyorsunuz. sohbet Ekmek ederken bulamadık söylemiştim. yolda. Köyde market yokmuş diye. Karslılarmış. Aha. Köyde market yok demiştim. Sağ olsunlar giderken bize ekmeklerini bıraktılar.
Bir de yeni bakır tava almışlar kendilerine. Ekmekleri alayım. Üstüne koydum. Yağlı. Kamp yapacaklarmış. Margarin koymuşlar içine. Hiç daha kullanmamışlar. İlk defa kullanacaklarmış burada. Bunu bize hediye ettiler. Sağ olsunlar. Teşekkür mahiyetinde. Evet. Telefonlarını verdiler. Evet, Erzurum'da bir kapımız var artık. Evet. Erzurum'a gelirseniz mutlaka ama mutlaka kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum diye çok diretti. Telefonunu kaydettik arkadaşın. Ondan sonra yolumuz Erzurum'a düştüğünde bir çayını içmeye mutlaka uğrayacağız. Evet, bugünün hatırası bakır tavamız var. Arkadaş diyor ki ismimi diyor ona göre kaydet istersen şeyde çıldırda batanlar diye. Unutmayız. Bakır tavayla her gün onları anacağız kullanırken. Şimdi bilgisayarı kaldıralım da artık hamur işimizi. Ekmek geldi ama hamuru hazırladım ben. Orada hamuru açayım. Ayarlayayım ben burayı. Şu suyumu bir içeyim. Tamam, bana bir yarısı yeter masanın. Diğer yarıyı sen kullan. Çünkü bu akşam yani yaklaşık 45 dakika sonra değil mi? Bir saat mi? 45 Yani dakika mı? Bir saatten düştük. Bir saatten düştük. Videomuz yayınlanacak ve arkadaşlar yardım ederken ona fırsat kalmadı. Evet. Şöyle açayım hemen. Çok az zaten, ufak bir alan lazım bana. Onu açacak kadar, hamur açacak kadar. Dikkatini dağıtamıyorum. Yok. Ne yazacağımı toparlayamıyorum ki. Odaklanmadım ya, farklı mevzular. Biraz büyük büyük yapacağım. Tamam. Daha çabuk olsun. Ben yapmayayım. Ne telaşlı bir gün oldu. Vallahi ya. Çok enteresan bir gün oldu. Kazalar, mazalar. Gerçekten öyle. Hayır olsun. Şimdi. Akdamar Adası var. Vizontele var. Konaklama var. Karavan Park var. Van'ın en meşhurları. Akdamar da meşhur. Vizontele de meşhur. Bermuda Şeytan Üçgeni. Akdamar, Ama Vizontele, Karavan Park. Niye? Bu üçü arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Bence hem videonun tamamen içeriğini belirtiyor. Ve Bermuda Şeytan Üçgeni gibi. bence Bermuda Şeytan Üçgeni bu videoya olmalı. Olabilir. Evet. Kesinlikle haklısın. Bence bu video hak ediyor bunu. Masayı sana bıraktım. Bunu öne atıyorum. Sen onu hallettiysen buraya ocağın başına gel. Ben de salatayı hazırlayayım bir yandan. Yoksa kendi videomuzun canlı sohbetini kaçıracağız. Evet. Geldim ocağa. Evet, piştikçe. Kenarlarından belli oluyor zaten piştikleri. Ben salatayı sana başlayayım. Arzu edersen ben salatayı yapabilirim. Salatayı yaptım zaten. Sadece soğan, biber doğranacak. Sıkı bıçağı almam lazım bunu. Çok güzel kabardılar ya. Evet. Cengiz abi teşekkürler tarif için. Hülya ablaya da ayrıca teşekkürler. Ha, o sodalı tarif. Evet. Yoğurdumuz yoktu ya. Evet. Sodayla yapıyoruz biz demişlerdi. Bizim de sodamız vardı. O yüzden yaptık. Ha, tarifi yaparken şeyi söylemiştim, malzemeleri bir nebze. Bunu söylemedim ne kadar olduğunu. 2,5 bardak kadar un koyduk bu tarife. Tamam. Yazarım ben o zaman şey. Hı hı. Çünkü ne kadar gerektiğini bilmediğim için soda yoğurda göre biraz daha sıvı. Sen de görmedin şeyleri. Sodayla karbonat ve hamur kabartma tuzu şey yapınca, karışınca bir köpürdü. Hadi ya. Evet. Sonra karıştırınca gitti ama köpükler. Hı.
pişiyor da beyaz kalıyor. Sevgili Cengiz abi ve eşi Hülya abla. Hülya abla, çok teşekkür ederiz tarif için. Bakar mısın şuna? Balon gibi oldu. Ve içleri boş değil. Evet, yemeğimiz hazır ve videoya son 15 dakikamız kaldığı için hızlıca yemek yemeye gidiyoruz. Evet. Sonra görüşürüz. Az biraz hava alalım diye dışarı çıktık ama dün size gösterdiğimiz şu tepelere hep dün akşam kar yağmış. Acayip keskin bir hava var. Kısa yürüyüşün kârı. 2 çuval odun bulduk. Karavanı mı getirseydim ya? Geçenlerde bir videoda oduncu aramıştık Van'a girerken. Bir takipçimiz bize demişti ki doğada bir sürü odun var. Ama o bölgede ağaç yoktu. Burada ağaç var ve hazır paketlenmiş 2 çuval odun bulduk. Oyun oynanacağı anlamına gelmiyor. Gel buraya. Onun bütün derdi seninle. Hayat müşterek. Odunları biz taşıdık, Max koruyor. Bir çuvalını aldık. Bir de keser vardı yanında. Bunlar dün akşam kurtardığımız arkadaşların oradan kalanlar. Ve evimiz muhteşem bir şekilde dağınık. Çünkü anlatmak ister misin? Çünkü dün akşam karavanımıza fare girdi. Fare girdi. Fare girdi. Fare girdi. Evet, her yere ayağa kaldırdık. Evet. Gece Ve bir tanesini çıkarttık ama gece çok geç saatler, yani saat 3'e kadar falan uğraştık. 4'te ötekinin sesini Evet. duyduk. 4'te de diğerinin sesini duyduk. Sabahtan beri onunla uğraşıyoruz. Artık bilmiyorum. Fare kızartması yapacağız. Karavanımıza ilk defa fare girdi ya. Evet ya, 4. yıl bu yıl. Evet, o kadar dağda İlk bayırda defa. konakladık, kapımız açık durduk. Her yer, her yerde. Ünlü Türk annelerinin dediği gibi. Ama yok gibi. En son sabah kovaladığımız sanırım çıktı. O kadar küçükler ki. Dün akşamkiyle bayağı uğraştık. Saat 3'e kadar falan. Sonra tam yattık. 4'te Max hareketlendi ve o kovaladı bir an. Sabah tekrar bulduk gibi. Kovaladık. Şeye kaçıyor. Şu ön taraftaki pedalların olduğu yere kaçıyor. Oradan da dışarıya kovalamaya çalıştık. Dün gece o soğukta, o rüzgarda, hatta maalesef ki yağmurda kapıları açıp bunlarla uğraştık. Şimdi yok, bulamıyoruz. Toparlayacağız artık mecburen çünkü çok soğuk esiyor. Bakalım akşama sessizlikte belki varsa tekrar hareketini duyacağız. Evet. Ya yok gibi, çok bakındım Yok, ön tarafa. Kaç saat Tarafları da arıyoruz çok tekrar. şey yaptım. Çünkü normalde biz ses yaptığımızda bir yerden bir yere kaçıyordu. Bir hareket görüyorduk. Sabahtan beri kaçma yok. Evet, sabahtan beri bir şey yok. Bakalım. Toparlanalım artık. Karşıdaki karlı tepeye güneş vuruyor sadece. Çok enteresan buranın havası ya. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Bir fırtına kokartıyor. Anlık değişiyor. Çok acayip. Fareleri acayip. Kendileri acayip. Kendileri? Doğal olarak yani. Kendileri derken kimseyle de karşılaşmadık onun için. Evet, Şaşırdım. kimse yok. Güzel, sessiz, sakin bir yer. Biraz soğuk ve rüzgarlı. O yüzden akşamki yorgunluğun ardından bugün evde dinleniyoruz. Evet, bugün hiçbir şey Dinleniyoruz. yapmadık. Sabah zaten fare aradık. Gece de aynı. Gece de aynı aradık. Bakalım bu gece neler olacak. Karşı dağ da çok güzel oluyor. Aha. Karşı dağın bir kısmı Ermenistan'da, bir kısmı yukarıda. Yukarısı neresiydi?
Gürcistan. Gürcistan'da bir kısmı. Çok enteresan bir Sınır noktadayız. arasındayız. Hatta 2 değil 3 sınır sayılır değil mi? 3 sınır, bir de Türkiye ise 3 sınır. Evet. Fareyle round 3. İkinci gece. İkinci gece. Galiba kovaladık. Galiba kovaladık ama emin değiliz. Çünkü Poşet fışırtısı yapmayayım. çünkü sabah da kovaladığımızı düşünüyorduk. Evet. Şimdi depo, koltuk altı depoların hepsini yatağın üzerine aldık. Kaçacak yer bırakmamak Kaçacak yer bırakmadık. Ona da böyle kapıya doğru bir gidiş yaptık ona. Ondan sonra tekrardan eğer kaçmadıysa şayet şimdi bir dinleme moduna geçeceğiz. Çünkü dün geceden beri acayip başım çatlıyor artık. Evet. Çok geç saate kadar ayaktaydım. Tolga'yı da sürekli uyandırdım tabii. Her harekette o da kalktı. Bugün tekrar uğraştık ama gündüz aydınlıktan herhalde daha fazla kaçtı. Yani normalde dün gece kovaladığımızda oradan oraya gidiyordu yani bir ses duyunca ama gündüz kaçmayacağız. Çıkmadı daha çok meydana. Biz de şimdi hava kararmışken hazır bakalım dedik. Gördük. O tarafa doğru ses de duyduk ama görmedik çıkıp çıkmadığını. Bakacağız. Max arkadaş geldi ama Max dün gece ya şeyi söyleyeyim mi? İlk nasıl park ettiğimi. Söyle. Ama kamerayı düzgün tut istersen tavana doğru. Olmadı azıcık. Dün gece videoyu paylaştıktan sonra zaten alelacele yemek yedik falan. Gördüğünüz oraları acele ediyorduk videoya yetişmek için. Videodan sonra canlı sohbet, yorumlar falan derken çok yorulduk zaten dün gündüzde. Saat 11 civarı yattık. Ben şu köşede oturdum. En son işte son yorumlara falan cevap veriyorum. Ondan sonra perdenin oradan şurama bir şey düştü. Ben de şey sandım, bizim yaptığımız küçük makromelerden var yukarıda. Onlardan düştü sandım. Şöyle yaptım. Ondan sonra elimde böyle bir şey hissettim ama kaydı gitti aşağıya doğru. Dedim ki herhalde kertenkele falan girdi içeriye. Çünkü çok otluk bir yerlerdeyiz. Ondan sonra aşağıya perdenin oraya baktım. Şu kadarcık bir fare. Perdeyle binderin arkasına saklanmış. Hemen kalktık, aradık falan. İşte birkaç saat sonra ondan kurtulduk. Ama bir tane daha sürpriz arkadaş çıktı. Bunlar çift çift geziyorlar anladığım kadarıyla. Muhtemelen. Bakacağız bakalım. Bakacağız. Round 2. Alırız. Görüşürüz. Günaydın. Good morning. Günaydın. Dolu yağışıyla uyandık. Evet ya, şuraya bak. Dolu değil, kar gibi yağıyor. Şimşekli, gök gürültülü dolu. On saniyede ön cam yapıp baksana yarıya kadar doldu. Evet. Alt taraf. Ama buranın havası böyle. Efsane. Bu arada ya fare girmişti. Ne yaptınız fareyi derseniz, biz fareyle birlikte yaşamaya karar verdik. Sahiplendik kendisini. Besliyoruz. Evet, dün akşamdan beri bayağı peynir yedi. Evet, yarım kilo peynir yedi dün akşam. Tuzaklar kurduk ama fare çok akıllı. Amacımız şişmanlatıp onu hareketsiz kılmak. Yoksa çok hareketli. Yetişemiyoruz onun hızına. Çok minik bir de gerçekten yani. Ya baş parmağım kadar. Ha o kadarcık ya. Minicik. Kaçıyor her yere. Her yere gidiyor. Şu an kokpitin içinde bir yerlerde dolanıyor. Sesini duyuyorum. Ama karnı tok olduğu için kabloları kemirme gibi bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Evet, Yaparsa o yüzden zaten... iyi bakıyoruz ona. Evet. Önceki akşam çekirdek inmiş. Aynen, keyif Dün yapmış. akşam peynirle besledik. Ya sürekli dışarı çıkartmaya çalıştık ama maalesef başarılı olamadık. Yani dün akşam saat 3'te yattık. Önceki gece de öyle. Önceki gece de aynen öyle. Yani hep dışarı kapıları açıyoruz. Burası dün akşam 1 dereceydi. Kapılar açık. İçeride sobayı yaktık. Hani montla dona dona onu dışarı çıkması için uğraştık ama çıkmıyor. Yani bir de çok ödlek. Bir önceki mesela tıkır tıkır yapınca hemen kaçıyordu oradan. Bu siniyor. Doğal olarak onun çıkmasını bekleyip müdahale etmeye kalkıyoruz. Ama onda da çok başarılı olamadık çünkü saat 3'e kadar işte takribi 2 ya da 3 kere deneme şansımız oldu. Çok ödlek, evet. Çünkü çok korkuyor. İlk içeriye giren daha büyüktü. Yani bir önceki akşam
kovalayabildiğimiz daha büyüktü. Ve onda böyle işte saklandığı yere vurunca direkt diğer tarafa kaçıyordu bu. Saklandığı yerin içine saklanıyor iyice. Evet. Asla çıkmıyor. Artık yapacak bir şey kalmadı. Şehir merkezine doğru gidip. Bir de o dışarı atlayarak çıkmıştı mesela. Tabii Yani bu iki kapı da açık. Hani asla kapılara kapıya yönelmiyor yaklaşmıyor. kesinlikle. Sinebileceği bir iki köşeye yöneliyor devamlı. Valla kurtarmak için çok uğraştık ama şimdi artık şehir merkezine gidip yapışkanlardan falan alacağız. Yoksa başka türlü saklanıyor yani her yere. Çıkartamıyoruz maalesef. Bakalım öyle kurtulacağız herhalde. Tam yola çıkmak için toparlanıyoruz. Aslında tam da toparlanmıyoruz. Çünkü hala oturma grubumuz alt taraf böyle açık. Eşyaları kaldırdık. Eşyaların hepsini bu koltuk altındaki ayakkabılar ve diğer malzemeler dahil yatağın üstüne yığdık. Evet. Öyle hareket edeceğiz. Ben de kahvaltı bulaşıklarımızı toparlıyorum. Görüntümüz şöyle. Hemen şehir merkezine gideceğiz. İşin kötü tarafı havada böyle ve girerken battığımız yeşilliklerin içindeyiz hala. Bakalım. Mayıs ayında aracımızın hali. Gök gürültüsünü muhtemelen duydunuz. Evet, burada hava patladığına göre ve biz Mayıs başında montları giydiğimize göre Ardahan'a doğru devam edeceğiz. Çıldır Gölü keyifli geçmedi maalesef. Evet. Yer çok güzeldi ama yağış yüzünden pek dışarıda da vakit geçiremedik. Ama 3 gündür farelerle uğraşmaktan. Aynen. Burası enteresan tam çıldırmalık bir an oldu bizim için. Aslında video çok enteresan oldu. Evet, çünkü 3 tane kaza, hani fare, dolu ilk başlangıçta garip atmalar, garip, çıkmalar, kurtarmalar derken bayağı aksiyonlu birkaç gün oldu burası bizim için. Evet, unutulmaz anılardan olacak. Çıldır Gölü bizim için çıldırmalık bir yer oldu gerçekten. Aynen öyle. O zaman şimdi biz yola koyulalım. Yol daha fazla kötü olmadan. Evet. Şayet batmazsak, buradan çıkabilirsek buradan Ardahan'a doğru devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki videoda neler olacak. Hep beraber takipte kalın. Hep beraber takipte kalın. Tamam. Sen kapat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.